Tabii ki de Sette Camicci markası İtalya'da kurulmuş. David Hasan isminde bir girişimcinin markası. 2000 yılında kurulan bir marka ve ilk çıktığı dönemde çok sükse yaratmış bir marka. Çünkü yapmış olduğu tasarım gömleklerde o güne kadar hiç yapılmamış tasarımlardı. Özellikle kalıbıyla çok bilinen o İtalyan slim fit kalıbını gömlekte uygulayan, en başarılı uygulayan marka. 2000 yılında başlayan trend 2015'te kadar çok hype bir şekilde ilerliyor. Tabii 2015'ten sonra işte hem markanın kendi finansal problemlerinden dolayı hem de işte o günkü işte kurucunun yanlış kararından dolayı 2018'de biz markayı devralmak zorunda kaldık. Çünkü 2015-2018 arasında markanın bir düşüş süreci var. Tekrardan şu anda markayı çıkış evresine girmiş bulunmakta bizle beraber. Şimdi Sette Camicci aslında online prosesine başlamış bir marka, erken başlamış bir marka. Yaklaşık 7 yıl, 8 yıl civarında üzerinde online mağazası var. Tabii bu online mağazası varlığını her geçen gün büyütüyor. Kendi bayileri ve kendi fiziksel mağazaları olmasına rağmen toplam gelirdeki payı şu anda %30'u gelmiş, hatta biraz geçmek üzere. Ve bu her geçen gün daha da büyüyor. Bildiğim kadarıyla bu seneyi tam emin değilim ama geçtiğimiz sene Sette Camicci İtalya'daki en başarılı ikinci online web sitesi seçildi. Kendi kategorisinde, hazır giyim ve moda kategorisinde. Bu da onun bu işi ne kadar başarılı yaptığını gösteriyor aslında. Ya tabii bir kere biz Türkler ve İtalyanlar arasında ciddi bir kültürel farklılık olmasıyla beraber çok yakın bir kültür benzerliğimiz de var. Bir kere İtalyanlar bireysel olarak bizden çok daha product, yani onu net görüyorum çalışma arkadaşlarımızdan. Ama bize göre dezavantajları bizim kadar flexible değiller. Asla iş saatleri dışında ya da hafta sonu rahatsız edilmek istemezler. Çok aile bir şey olmadıktan sonra. Bizim açımızdan aslında bunlar hiç problem değil yani. Biz çok daha bu konuda flexible'ız. Ama ben genelde kültürümü çok benzetiyorum. Çalışma kültürü ve alışkanlıklarımızı. Hedef odaklılar. Çok önemli. Onun dışında düşündüğümde biraz tabii güney tarafı, özellikle İtalya'nın güney tarafı çok daha rahat. O Ege kültürünü çok orada görürsünüz yani. Daha slow bir yaşam olduğu için iş yapış biçimi de biraz doğal olarak yavaş yani oradaki insanların. Ama Orta İtalya ve kuzeyde çok böyle bizim metropoldeki, yani İstanbul, Ankara, İzmir'deki o hızlı iş hayatı standart ve performansını her bir yerde görürsünüz. Ben genel olarak İtalyan iş stilini böyle tamama isterim yani. Şimdi şöyle, biz zaten 2018'de markayı devraldık. 2019'da süreci her ne kadar odaklansak da malum pandemi döneminden dolayı bazı planlarımızı erteledik. Biz 2022 yılında pandeminin bitmesiyle beraber yatırım sürecine başladık. Özellikle online tarafında ve ilk yaptığımız iş o güne kadarki altyapıyı değiştirmekti ve burada altyapı değişikliğindeki ilk tercihimiz de Shopify oldu. Tabii Shopify'nin olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi global olması. Hem global bir altyapıyı hem de global bir servis sağlayıcılara desteğinin bizim açımızdan çok flexible bir structure yaratması bizim açımızdan önemli bir tercihti. Ve biz bunun kolaylığını yaşadık. Yani biz operasyonumuzu İtalya'da yaparken global ve lokalde bizim aldığımız karlardan bir tanesi önemli. Shopify altyapısını kullanmaktı. Burada bunun şöyle bir konforunu yaşadık. Her ne kadar global bir altyapı olsa da sağlayıcısı Shopify, burada lokalde biz Holypalm'den destek aldık. Ve bu destekle biz aslında globalde yaptığımız işi lokalde besledik. Bu bizim açımızdan çok büyük bir konfordu ve bunu tek bir kararla yakalamış olduk yani. Bir kere Holypalm ekibi Shopify konusunda çok deneyimli ve tecrübeli bir ekip. Sadece tabii Shopify açısından değil, genel teknolojik olarak da birçok konuya çok hakimler. Biz birden çok çözüm yarattık. Genelde Shopify kullanan ticaret şirketlerinin yaşadığı problem bir tanesi, malum işte belli paketler içerisinde belli hizmetler kısıtlı. Bu konularda mutlaka Holypalm'in bir çözüm önerisi oluyor. Bu çok önemli bir detay. İkincisi, biz tabii bir altyapı değişikliği yaptığımızdan dolayı orada link yönlendirmesi ciddi sıkıntılar vardı. Mevcut organik trafiğimizde ciddi kayıplar yaşadık. Bu konuda çok deneyimli bir structure'ını oluşturdular bizde, link yönlendirmede. Şu structure tabii bununla ilişkili yeniden yapılandırıldı Holypalm desteğiyle. Custom geliştirmeler çok yaptık. Şu an hatırlamıyorum ama yani çok fazla custom geliştirmeler yapıldı. Ürün varyant noktasında ve filtrelerde istediğimiz her türlü çeşit ve opsiyonu yapabildik. O genel hani bilinen, hani Shopify evet standart bir paket, çok köşeleri olan bir şey ama Holypalm bize bunu çok hissettirmedi. Yani olabildiği kadar kafamızdaki şeyleri biz hayata geçirebildik.
Pandemi sonrası bu alışkanlıkları net bir şekilde görüyoruz değişkenliğini. Özellikle smart casual çok daha ön plana çıktı klasik giyimden. Burada ceketler çok daha performans odaklı ürünlere evrildi. Pantolonlarda mutlaka belli lastik, artık neredeyse çoğu koleksiyonu görüyoruz. Gömlekte örme kumaş dediğimiz jersey ve performans kumaşlar artık ön plana çıkıyor. Konfor artık daha önde modada. Bu tabii bir süre daha böyle devam edecek gibi öngörülüyor. Ama bu moda 3 sene sonra, 5 sene sonra tekrardan değişebilir. İnsanlar sıkıldıkça yenilik arıyorlar. Her yenilik de tekrara sebep oluyor. Bir anda yine çok klasik günlere dönüş yapabiliriz yani. Spesifik olarak bizim altyapı değişikliğimizde. Altyapı değişikliğimizde gerçekten çok başarılı bir hizmet aldık. Teknik anlamda, hız anlamında, iletişim anlamında bu konuda çok memnun kaldık. Özellikle altyapı değiştirecek her firmaya, özellikle Shopify'a geçeceklere Holpime desteğini şiddetle öneririm.